Hayatta herkesin karşılaştığı ama çoğu insanın nasıl başa çıkacağını tam olarak bilmediği bir şey var. Hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar. Beklediğimiz gibi gitmeyen olaylar, yerine gelmeyen umutlar, bir anda elimizden kayan fırsatlar. İşte bunların hepsi içsel gücümüzü test eden anlar. Ama gerçek şu ki bu anlar bizi yok etmek için değil, güçlendirmek için varlar. Büyük filozoflar, bilge insanlar ve tarihe yön vermiş liderler hep aynı şeyden bahsetmiştir. Yaşanan olaylar, onları nasıl gördüğüne bağlı olarak ya seni yıkabilir ya da seni büyütebilir. Marcus Aurelius'un söylediği gibi, eğer bir şey seni üzüyorsa, sorun o şeyin kendisinde değil, senin ona yüklediğin anlamdadır. Bu yüzden hayatta bizi üzen şeylere farklı bir gözle bakmayı öğrenmeliyiz. Bir iş görüşmesine girdin ve kabul edilmedin. Bu gerçekten bir başarısızlık mı? Yoksa seni daha uygun bir işe yönlendiren bir adım mı? Bir arkadaşın sana verdiği sözü tutmadı. Bu seni gerçekten zayıf mı yapıyor, yoksa insanlardan beklentilerini yönetmeyi mi öğretiyor? Hayal kırıklıklarını hayatın sana sunduğu birer ders olarak görmeye başladığında hiçbir şey seni kolay kolay sarsamaz. Stoacılar için başarısızlık diye bir şey yoktur. Yalnızca öğrenme fırsatları vardır. Epiktetos, insanın başına gelenlerin aslında onun ruhunu şekillendirdiğini söyler. Yaşadığın her olay seni bir noktaya doğru götürüyor. Belki şu an anlamıyorsun, belki öfkelisin, üzgünsün ama bir gün geriye dönüp baktığında tüm bu yaşananların seni sen yapan taşlar olduğunu göreceksin. Önemli olan şu soruyu kendine sormaktır. Ben bu durumdan ne öğrenebilirim? Çünkü her zorluk içinde bir ders saklar. Fakat çoğu insan bu dersi göremediği için başarısızlığı bir son olarak kabul eder. Oysa ki başarısızlık sadece yeni bir başlangıçtır. Bunu görebildiğinde zihnindeki zincirlerden kurtulmaya başlarsın. Başarısızlıklar ve hayal kırıklıklarıyla başa çıkmanın en önemli yollarından biri kontrol edebileceğin şeylere odaklanmaktır. Seneca der ki, bizi üzen şeyler değil, onlara nasıl tepki verdiğimizdir. Kontrol edemediğin şeylere odaklanmak, enerjini boşa harcamaktan başka bir işe yaramaz. Bir sınavdan kötü mü geçtin? Geri dönüp sonucu değiştiremezsin ama bir sonraki için daha iyi hazırlanabilirsin. Birisi seni yarı yolda mı bıraktı? Onu değiştiremezsin ama kimleri hayatına alacağına karar verebilirsin. Bir şeylere çok bağlandığında, onlara anlamından fazla değer yüklediğinde hayal kırıklıkları daha büyük olur. İşte bu yüzden Stoacılar zihinsel özgürlüğün en büyük güç olduğunu söylerler. Gerçekten özgür olmak istiyorsan, başkalarının sözlerine, olayların gelişine ya da dış etkenlere değil, kendi içsel gücüne odaklanmalısın. Çünkü hayatında olan biten her şey değişebilir. Ama senin onlara verdiğin anlam ve tepkiler tamamen senin kontrolündedir. Duygusal dayanıklılık geliştirmek bir süreçtir. Kaslarını güçlendirmek için nasıl antrenman yapıyorsan, zihinsel dayanıklılığını artırmak için de aynı şekilde çalışmalısın. Bunun birkaç yolu var. Birincisi, günlük tutmak. Günlük yazmak, yaşadıklarını objektif bir şekilde değerlendirmene yardımcı olur. Hissettiklerini kağıda döktüğünde onlara dışarıdan bakabilirsin ve bu, düşüncelerini daha iyi yönetmene olanak tanır. İkinci bir yöntem ise negatif görselleştirme. Premeditatio malorum olarak bilinen bu stoacı teknik, başına gelebilecek en kötü şeyleri önceden düşünmeni önerir. Bu ilk bakışta tuhaf gelebilir ama aslında çok güçlü bir yöntemdir. Çünkü en kötü senaryoya zihinsel olarak hazır olduğunda, gerçekleştiğinde seni o kadar da sarsmaz. Üçüncü bir teknik ise düşüncelerini sorgulamaktır. Bazen başarısız olduğunda ya da bir şey istediğin gibi gitmediğinde zihnin sana ben bunu yapamam veya artık her şey bitti gibi düşünceler fısıldayabilir. İşte bu noktada dur ve bu düşünceleri sorgula. Gerçekten yapamaz mısın? Yoksa sadece şu an bir başarısızlık yaşadığın için mi böyle hissediyorsun? Unutma, düşüncelerini değiştirdiğinde hayatını da değiştirirsin. Peki, tüm bunların sonunda ne olacak? Eğer hayal kırıklıklarını ve başarısızlıklarını bir son olarak değil, bir başlangıç olarak görmeye başlarsan, işte o zaman gerçekten özgürleşeceksin. Çünkü seni üzen şeyler aslında seni güçlendiren şeyler olabilir. Tek yapman gereken nasıl baktığını değiştirmek. Bundan sonra hayatta bir şeyler ters gittiğinde kendine şu soruyu sor. Bu olay beni nasıl daha güçlü yapabilir? Eğer bunu sormayı alışkanlık haline getirirsen, hiçbir şey seni uzun süre üzemez. Çünkü her hayal kırıklığı içinde bir ders saklar. Ve sen bu dersleri görebildiğinde gerçekten büyümeye başlarsın. Unutma,
Hayatta seni geriye çeken her şey aslında seni ileriye fırlatmak için bir yay gibidir. Ne kadar gerilirsen o kadar güçlü sıçrarsın. Şimdi içindeki gücü bul ve yoluna devam et. Çünkü vazgeçmeyenler en sonunda kazananlardır.